Merhaba arkadaşlar, ben Stein Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Şimdi beta'ya birdenbire 3 tane kahraman geldi. 3 tane. Şimdi şöyle bakalım, değişik değişik kahramanlar biz bazılarını hiç görmedik bile. Hani bazen böyle bir şeyler paylaşıyorduk. Diyorduk ki işte bak şu gelebilir, şu gelebilir. Bazılarını hiç görmedik bile. Onlardan bir tanesi Lagertha. Hocam kılıçlı bir savaşçı kahraman. Delme ve aktif beceriye sahip. Ne diyorsun? Yani bir body tarzı. Bak, geçelim. Ana komutan becerisinde diyor ki düşman bile 3 kez kudret hasarı verir. Kahraman hasar verirken 2.98 tabi arttırmamız lazım bunu. İşte savunmayı yok sayan saymasını sağlar ve imza aktif becerisini etkinleştirme ihtimalini 6 saniyeliğine işte şu kadar arttırır. Savaşa girdiğinde 50 öfke kazanır. Savunma yok saymasını sağlar ve imza aktif becerisinin etkinleştirme ihtimali 6 saniyeliğine arttırır. Bunu da 40 yapacağız. %1.49'dan bir seviye arttırınca 2.30'a çıkıyor. Düşman birlikte 3 kez kudret hasar veriyor ve bu oran 44.70'ten başlıyor. Ana komutan becerisi. İmza becerisine diyor ki düşman birliğe kudret hasar verir ekstrasına yine. Ve %30 ihtimalle işte 3 saniyede bir %10 artar diyor. %70 değerine kadar düşman savunmasını yüzde işte şu kadarını yok sayar yine. Kahramana ve kumandanına muhakeme uygular. İmza aktif becerisi etkinleştiğinde beceri işte 17.88 atıyorum. İhtimalle bir kez daha kullanabilirsin. Hasar %35 azalır. Sırada en fazla bir kez etkinleştirme olur diyor. En fazla. Sıra başına. Hocam bu ne? Ne diyorsun hocam? İmza becerilerinde bir farklılık var mı? Olan dışı kan bağışı. Üçümüz aktif beceri kullanıldıktan sonra en yüksek kudrete sahip kahramanın kudreti 10-10 ve hasarı %2,2 kudret bonusu arttırır. Bir alınan kritik saldırı hasarı ise 6 saniyede 6,6 azaltır. Abi Lagerta. Hocam yani çok fena. Yani diğerlerini daha incelemedim. Bu çok fena özelliklere sahip. Olan dışı kan bağışla ayrı bir olay. 3 kez imza becerisi kullan, 3 imza kullanacak. En yüksek kudret sahip kahramanı da tıpkı şeydeki gibi Bilve'deki Karabayrak etkisi gibi en yüksek kudrete sahip kahraman etkiliyor bu da. Bilve'yi ana komutan olarak kullandığımız zaman mesela Karabayrak kendisi yüksekse kendine kullanıyordu. Ana komutan da kullanıyorduk atıyorum. Burada da sanırım böyle bir şey olacak. Ana komutan olarak kullanmayacaksan ana komutan destek olarak çıkacağız. Hocam bu gidişle zaten bir şey söyleyeyim mi? Yamato Yodit Lager'de kombinasyon mu yapacağız yani artık Tribhane'ye atıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Bunlar ne yapıyor? Tribhane gidiyor artık abi hocam yani bu gidişle. Hadi bunu geçin. Diğerlerine hızlıca bakalım. Elizabeth'i bir ara konuştuk. Elizabeth'i konuştuk. Böyle bir fotoğraf yayınladık. Rusçaydı. Elizabeth diyor ki önündeki konu alanda bulunan en fazla 3 düşman birden strateji hasar verir. Şu kadar strateji. Düşman kumandanın zırhını ve stratejisini 14-40 işte 14,9 ya da 23'e çıkartacağız işte diğerinde. Bayağı artıyormuş. Azaltı ve birliklerin 6 saniyeliğine %10 ihtimalle düşmanın kudret savunması ile strateji savunması arasında daha düşük olan değere hasar verir. Bunlar 4. sezon kahramanı. Bak kahraman diyor rakip kudret veya strateji savunmasının hangisi düşükse ona vururum ben diyor. Düşük olanı vururum daha büyük hasar attırırım diyor. Ablacım ne yapıyor? İmza becerisi. Ey maşallah. Birliklerin tüm yenileme etkilerini geçersiz kılar. Hasar verirken asimilasyonu diyor tetikleyerek verilen hasarı işte kadarını birimlerine dönüştürür. Ney? Direkt birime vuruyor. Kahramanın verdiği tüm hasarı şu kadar arttırır strateji bonusu olarak ve hasarı düşmanın kudret savunmasına veya strateji savunmasına hangisi daha düşükse yine bağlı olarak hesaplamak için şu kadar ihtimal kazandırır diyor. Bir de ona hesaplıyor. Hesaplama süreci var. Onu da düşürüyor. Hocam bu kahraman tam şey ya zayıf nokta yakalayıcı. Tam zayıf nokta yakalayıcı. Yani bakıyor zayıf noktada ne varsa Norgül'ün zayıf nokta hangisiyse ona yapıştırıyor.
Birliklerin asimilasyon tetiklediğinde alınan hasarı 4,04 azaltır ve kumandanın verdiği hasarı 1 saniyeliğine %1,0 arttırır. Bu etki biriktirilemez. Normal bir saldırı başlattıktan sonra düşman birine strateji hasar verir. Ve düşman kumandanın kudretini 6 saniyeliğine 16-16 azaltır diyor. Abi sen ne yapıyorsun? Bu komple debuffçı bir kahraman ya. Hem zayıf noktasını arayıp vuruyor Elizabeth. Hem de karşı tarafı sürekli düşürmeye yönelik oynuyor. Bazı etkilerini geçersiz kıldırıyor. Her 9 saniyede bir kez düşman birliği üzerine şu etkileri rastgele birini tetikler. Fatih Sultan Mehmet vibe aldım. Kudret hasar verir. Strateji hasar verir. Alınan hasarı 3 saniyeliğine arttırır. Bir de %6,6. Daha 0 seviye. Hocam çok büyük sıkıntı ya. Bak şu ana kadar iki kahraman bir Lagertha bir de Elizabeth inceledik. İkisi de psikopat manyak kahramanlar. Şimdi Belisarius. Sen kimsin hocam? Seni biz görmedik etmedik. Sen kimsin? Hocam bizim Sikender nerede? Hocam bizim Robin Hood nerede? Hocam Chow Chow nerede? Hocam bunlar kim? Mızrak ve süvari. Saldırı ve ikincil vuruş. Aa, bir dakika. Hannibal. Hı? Justin yerine. Olabilir. Evet. Bakacağız. Öndeki konu halinde bulunan en fazla iki düşman bilen strateji hasar verir. Yüksek yine. Kahraman ikinci vuruş becerisi etkinleştirme ihtimalini 6 saniyeliğine şu kadar arttırır diyor. Bir de ikinci vuruşu tetiklemeye arttırıyor. Yalnızca bir hedef olduğunda, tek bir hedef varsa eğer diyor. Ek bir defa strateji hasarı verir. Yani bizde şey olaya kalkıyor mesela eskiden toplu hasar veriyordu hepsine eşit dağıtıyordu. Şimdi diyor ki bir tane hedef varsa diyor bir kere daha atma ihtimalim var. Savaş şeklinde ilk 100 öfke kazanırmış. Normal bir saldırı başladıktan sonra düşman birliğine bir kez strateji hasarı verir. Her 3 etkinleştirmede bir ek olarak işte arttırılmış hasar ve strateji bonusu olarak veren rastgele bir öğrenilmiş ikinci vuruş becerisi. Sürekli ikinci vuruşunu zaten tetikliyor. Onu anladık. Burada işte diyor ki Konya alandaki en fazla iki düşman birliğiyle vurur. Fakat bir düşman birlik varsa bir kere daha strateji hasarı atabilir. Hocam üçü de manyak. Şakas. Kaygan zemin, kaygan demir toynak. Ne diyorsun hocam? Normal bir saldırı yaptıktan sonra düşman birliğe strateji hasarı verir. Ver hocam. Beceri etkinleştirdiğinde %2,2 ilave hasar ve en fazla 4 kez bir kere. Adam perişan olur zaten 4 kere ne? Çifte saldırıdaki verilebilecek imzalardan bu arada. Hocam gelen kahramanları fark ettiyseniz hepsinin imza komutan, imza becerisi ve ana komutan becerileri çok yüksek. Başka yok şu anda gelecek. Vali için bir tane geldi mi belirsiz şu anda. O gelirse onu da çekeriz. Hocam Lagertha zaten delme ve aktif. Hocam Miyamoto dedik ya. Şeye ne dediniz? Miyamoto Lagertha Yodit. Tek atmalar. Çok fena hasarlar çıkacak hocam. Sahada inanılmaz hasarlar çıkacak. Oyun dengesi inanılmaz değişecek. Çünkü bu kahramanların verdiği hasarlar kendilerine verdiği bir fark ettiyseniz bir de kendilerine sürekli işte bağışıklık, işte ek hasarlar, işte kendi kendine tetikleme, rakibe karşı debuff, rakibe karşı zayıf noktaya saldırı gibi etkiler çok yüksek şekilde mevcut. 3 kahramanda bomba. Valiye kim geldi? Şu an bilmiyorum. Geldiği gibi Valink'ini hemen çekeceğim. Şu an KVK dönemindeyiz. Sizin favoriniz hangisi hocam? Yani bu Yodit dedik biz buna. Onunla beraber de taktikçi mızraklar zaten konuşuyorduk genel anlamda. Ya dedik ki taktikçi mızraklar hiç yok. Bunları siz de dediniz. Ya da dedik Maraşal okçular gelecek. Maraşal okçular Selahattin'in atılmışı Henry bekliyorduk. Henry yerine mızrakları getirdiler. Bu da büyük ihtimalle çok aktif mızraklar olacak ki süvarilere karşı inanılmaz dirençli olacak. Hakkımızda hayırlısı Bodica 2 hocam. Harbiden şakasız Bodica 2 yani. Ee, hayırlısı olsun. Yani yüksek değerler görüyorum ben burada. Umarım güzel olur. Umarım çark oranları da düzgün olur. Almak isteyenler için. Şimdi şey genelde bazen kahramanlar gelir deriz ki ya bu alınır bu alınmaz. Bu alınır bu. Hocam üçü de alınır ya. Üçü de çok manyak. Bilmiyorum. Bu şekilde hocam.
beraber değerlendirelim biz bunu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenileri ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.